Kardeşim, YouTube'dan müzik yaparak para kazanmak ister misin? Yapay zeka ile müzik yapıp Spotify'da paylaşmak ister misin? Milyonlar izlenmek ister misin? Sesin olmayabilir, yüzün olmayabilir, ekipmanın, stüdyon olmayabilir, hiçbir şeyin olmayabilir. Sıfır bilgin olabilir ama hepsiyle şarkı yapabilirsin. Şimdi size çok güzel bir yapay zeka aracıyla geldim. Bizim için söz yazacak, bizim için müzik yapacak, bizim için vokal yapacak, enstrümantal ekleyecek, istediğiniz her tarzda, her konseptte müzik üretebileceksiniz. Ufak bir sponsorluğum var tabii, şimdi yok dersem yalan olur. Linkte açıklama var. Oradan da üye olabilirsiniz. Şimdi videomuza hızlıca geçelim çünkü para kazanmamız lazım. Müzik yapıp para kazanmamız lazım. Abi Sagopa Kajmer bile buradan müzikten para kazanıyor. Yani müzikten değil, yapay zeka ile müzik yapıp para kazanıyor. Hala geç kalmadınız. Spotify'da işte aklınıza gelebilecek bütün platformlarda telifsiz, bütün ticari kullanım hakları size ait olacak bir şarkı. O şarkıya bir klip yapabilirsiniz. Şimdi hazırsanız bu yapay zekayı inceleme videosuna geçelim. Evet, sizi zengin edecek dünyanın en iyi yapay zekasına, onun ana ekranına hoş geldiniz. Arkadaşlar burayı size basitçe bir göstereyim. Burada birkaç tane bölüm var. Burada diğer insanların yaptığı müzikleri görebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube müzik gibi işte playlist ekleyebilirsiniz vesaire. Ama buradaki insanların yaptıkları müzikler bizi ilgilendirmiyor çünkü biz en iyisini yapacağız. Şimdi sol taraftaki menüyü görüyorsunuz. Burayı tek tek açıklayacağım size. Önce AI müzik kısmına geldim. Bunlar daha önce yaptıklarım bu arada. Hepsinden önce şuradaki yeni sürümüme bakmamız lazım. Bu yeni sürümümüzde işte 8 dakikaya kadar şarkı oluşturma, işte vokal eklentisi geldi. Bir sürü yeni özellik geldi. Tam anlamıyla bir şarkı yapacağız. Hem de hiçbir stüdyoya gitmeden. O yüzden bunu V2.0 olarak seçiyorum. Her şarkıda 15 kredi harcıyor. Bu önemli. Fiyatlara da geleceğiz. Şimdi buradaki menüyü size bir anlatayım. Burada iki tane kısım var. Birisi ses kısmı, birisi vibe kısmı. Ses kısmında bir şarkıyı yükleyebilirsiniz. O şarkının ya da beat'i yükleyebilirsiniz. Yüklediğiniz şarkıya cover yapabilirsiniz. İşte üzerinde değişiklikler yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Record kısmında da zaten kayıt alacaksınız. Ki alacağız. Hepsini yapacağız. Öncelikle bir şarkı yükleyelim buraya, tamam mı? Manifest'in şarkısını yükledim. 3 tane seçenek çıkacak. Uzatma, cover, bir de kütüphaneye ekleme kısmı. Ben zaten kütüphaneye eklemiştim ama yine de eklensin orada. Eğer ki şöyle bir durum var. Bazı müziklerde telif kısmı var. Telifli olursa zaten buraya atmıyor. O yüzden onu yapamıyoruz. Telifsiz müzikler bulacağız. Mesela Manifest'in Snap şarkısı telifsiz diye geçiyor. Orası yüklene dururken ben size şurayı göstereyim. Burada lirik kısmı var. Yani sözlerini yazdığımız kısım. Arkadaşlar Sagopa Kajmer de oturuyor buraya söz yazıyor. Yazdı. Yazmışlığı var. Ama eğer ki ben işte dil bilgisinden anlamam, ben söz yazmaktan anlamam derseniz burada yapay zekaya da söz yazdırabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken şey İngilizce yazacak. Yani özellikle dillerde çok fazla sıkıntı çıkabiliyor. Çünkü ana teması İngilizce olan bir platform. Ki bu arada zaten sizin İngilizce yapmanızı öneririm. Çünkü global yapmalısınız. Aynı şekilde Spotify'da falan kullanmak için de. Şimdi buraya dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de parantez içerisinde ne olduğu yazması. Mesela intro mu eklemek istiyorsun? Açıyorsun abi bir tane kapalı parantez. Intro diyorsun. Kapattım. Yeterince saçma. Tam bizlik bir müzik olmuş. Tamam. Nakarat kısmı burada. Şarkı sözleri çok saçma oldu ya. Neyse. Bunu yazdınız abi. Aynı şekilde sözleri optimize edebilirsiniz. Intro da ekleyelim bu arada. Ben Berkan Soğuk bir kış günü makinemi aldım ve geçtim bilgisayara. Özlemle. Özlem kim? Tamam. Intromuzu yazdık. Sözler hazır. Altımda gezerler. Altımda gezerler. Güzel olacak. Yeah diyelim. Hiç sıkılmadım senden. Bir de ak gezenlerden. Ak. Ver bakayım ak. Şimdi bu sözlerimiz okey, tamam mı? Daha sonra alttaki stil kısmına şuradan da görebileceğiniz gibi stilini ekleyeceğiz. Çok basit. Rap mi istiyorsun, pop mu istiyorsun, caz mı istiyorsun, klasik mi istiyorsun, ne istiyorsan. Eğer ki diyelim ki aklında bir fikir yok, tamam mı? Bunu aldın, kopyaladın. Gemini'yi açtın, tamam mı? Sözleri yazdın. Ne isteyelim? 90'lar rap olsun. İşte 130 BPM olsun. Yazdık. O bize hemen böyle 3-5 tane stil verecek. Tamam. Stil önerisini verdi, tamam mı? Bunu aldım şöyle. Geldim stil kısmına yapıştırdım. Burada ne diyor? Old school, hip hop vesaire. İşte ne yazdıysanız boom bap falan. Buraya dediğim gibi istediğinizi yazabilirsiniz. Hiç bilmiyorsanız şuradaki alttaki gitarlardan, danslardan buradan da bir şeyler ekleyebilirsiniz. Cinsiyet kısmımız var. Burası en zevkli kısım. Dişi ne lan? Erkeği seçtik, tamam mı? Şuraya da bir şarkımızın adını vereceğiz. Berkan YouTube eğitim. Şimdi ben burada her şeyi ayarladıktan sonra şarkı oluştur dedim. Bize 2 tane şarkı oluşturacak. Bunlar şarkıyı oluştururken biz ne yapalım? Ses kısmına bakalım. Şimdi önce şunları bir silelim. Ses kısmına geldik. Yüklemek dedik.
Manifest'e attık. Cover diyelim. Devam et diyelim. Şu anda biz bu şarkıyı coverlayacağız. Birazdan şarkının sözleri otomatik olarak buraya gelecek. Tamam mı? Bunu şu yüzden anlatıyorum. Müziği yüklediğiniz zaman işte Manifest'in şarkısını yüklediniz. Bunu gidip de pop şeklinde yapabilirsiniz. İşte ne bileyim rap şeklinde yapabilirsiniz. 90'lar Türkçe rap yapabilirsiniz. Caz yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Burada tamamen size bağlı. Onu da buradaki stil kısmından yapacağız. Şimdi bu şarkı yüklenirken, buraya şarkı sözleri gelirken biz de şöyle çıkan müziğimizi bir dinleyelim. Ben Berkan, soğuk bir kış günü makinemi aldım ve geçtim bilgisayara. Özlemle, özlem kim? Eğlenceli şeyler çıkacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Manifest'in şarkılarının sözleri çıktı. Kendisi verse'lerini ayırdı, introsunu ayırdı. Bunları geldikten sonra buraya diyelim ki türkü snap dedim. Şimdi bunun müziğini oluştursun. O müziğini oluştururken buradaki diğer eklentilere bakalım. Şimdi şu sayfamızı bir güncelleyelim. Güzel müzikler oluşturdu. Sadece müzik de yapabilirsiniz bu arada. Hani sadece beat yapabilirsiniz. Onu da siz videoyu izlerken ben arkada yapmış olacağım. Kayıt alma kısmı var. Burası da çok keyifli. Record kısmına bastınız arkadaşlar. Burada 6 saniye ile 8 dakika arasında kayıt alabiliyorsunuz. Hemen başlatalım. Mikrofonunuzu seçiyorsunuz. Evet, kayıt başladı. Deneme 1-2. Sayın izleyicilerim, zengin olmak mı istiyorsunuz? Spotify. Yeah. Size yapacağım ben en büyük iyiliği. Edeceğim hepinize bir müzik en iyi. Kaydımızı aldık. Tamam mı? Kaydet dedik. Şimdi bu sesi önce bir yükleyecek. Bu arada diğer menülere de bakalım biz. Mesela AI Cover. Burada bazı seçenekler var. Bazı karakterler var. Fena değilmiş. Buradan kendinize yeni bir vokalde seçebiliyorsunuz. Tabii bunlar ücretli. Çok keyifli müzikler çıkartabilirsiniz. Ve en güzel kısım var şuradaki AI müzik video. Yazdığınız müziği, çıkarttığınız, oluşturduğunuz müziği videoya dönüştürme. Hemen buraya bir göz atalım. Video türü. Şarkı söylemek mi? Anlatı yapmak mı? Soyut mu? Yapacağız. Buraya ana karakter. Kendi fotoğrafınızı yükleyebilirsiniz. Ben şuraya kendi fotoğrafımı yükleyeceğim şimdi. Evet. Çıktığım o mükemmel sesi yaptım. Şuradan şarkıyı seçeceğiz. Kendi yaptığımız tabii ki şarkımızı seçeceğiz. Kayıt kısmını bir alalım. Daha sonra buradaki video fikrini söyleyeceksiniz. Bu yapay zeka bizim için anlatsın. Kendisi oluştursun bir şeyler. Şuradan müziğimizi seçiyoruz. Kaç karede gittiğini görüyorsunuz burada. Buradan videonun boyutunu seçiyorsunuz. Şöyle bir ön izleme diyelim. Bakalım. Müzik videosu oluşturmak bu arada gerçekten pahalı. Ama hakkını veriyor mu? Hepsini deneyip göreceğiz. Sahneler oluşturuyor diyor. Bekleyelim. O oluştururken biz aldığımız kaydı evet burada çıktı. Şimdi düzenlemeler yapacağız. Mesela vokal ekleyebileceğiz. Enstrüman ekleyebileceğiz. Şarkı sözlerini değiştirebileceğiz. Yeniden kullanabileceğiz. Mesela enstrüman ekleyelim. Şarkı sözleri burada zaten. Biz buna geldik. Rap dedik. Ondan sonra ne olsun başka? Hip hop diyelim. Tamam. Üzgün olayım. Tamam. Erkek dedik. Şarkıya deneme diyelim. Bu arada daha önce denemeler de yaptım da onları da size gösteririm. Şarkıyı oluştur diyelim. Şimdi kendi aldığımız kayda bakalım neler yapmış olacak. Klibimize bakalım çıkmış mı? Hala çıkmamış. Tamam. Kütüphane kısmında kendi yaptığınız şarkılar var arkadaşlar. Buradan sağ tıklayıp buradan indirebilirsiniz. İndirmek deyip bu formatların hepsini indirebilirsiniz. Düzenleyerek şarkınızın sözlerini, başlığını falan düzenleyebilirsiniz. Şuradaki gözüken şeyler değişecektir sadece. Buradaki video kısmından şarkıyı videolaştırabiliriz. Müziğimiz de bu arada hazırlandı. Yayınla derseniz de bu arada müzik yayının içindeki o kütüphanede yayınlanacak. O ana sayfada gördüğümüz video sesler, müzikler var ya onlardan olacağız. Onlardan olacağız. Burada Mashup var. Buna da bir bakalım. Mashup'ta da hemen şöyle size hazırlayayım. Şarkı oluştur diyemiyorum. Neden diyemiyorum? Başka bir şarkı daha ekleyelim. Mesela şunu seçelim. Mashup şarkı sözleri dedik. Tamam. Diğerinin şarkı sözlerini de çıkartacak şimdi. Para biz şu müziğe bakalım nasıl olmuş. Evet, kayıt başladı. Deneme 1-2 sayın izleyicilerim. Zengin olmak mı istiyorsunuz? Spotify. Yeah. Size yapacağım ben en büyük iyiliği. Edeceğim hepinizi bir müzik en iyi. Bu nasıl söz oğlum anlamadım. Yarın bu videoyu tekrar izle bak bakalım. Güzel. Şimdi diğer şarkının da şurayı bir büyütelim. Diğer eklediğim şarkıyı da enstrümantal olarak sözlerini direkt buraya ekledi. Bakın burada benim yazdığım kayıt var.
Şurada melodik kısmı. Daha sonra Manifest'in Snap şarkısının sözleri gelmiş. Bunları da hemen oluştur diyelim. Bakalım müziğimiz ne durumdaymış. Aa güzel. Tıklayalım bakalım. Oo sahne 2'ye bak. Aynı. O beni göbekli çıkartmış be. Gerçi göbeğim var zaten. Sahneleri oluşturuyor şu anda. Çok güzel bir şarkı çıkacak gibi gözüküyor. Ya burada bayağı kilolu çıkmış. Tamam okey. Burada şarkı söylüyorum. Kelimi güzel çizmişler bu arada. Beğendim bunu. Burada tam muhasebeci tipi çıkmış ya. Bu şekilde görüntüleri oluşturmuş. Bakalım video oluşturunca nasıl olacak. Çok keyifli. Aşırı keyifli. Daha sonra şuradaki bunlar zaten çalma listeleri. Bunlar kendi kütüphaneniz zaten. Buradaki menü. Büyüme merkezine gelelim. Burada arkadaşlar seviyeniz var, tamam mı? Buradan kendinize kredi toplayabilirsiniz. Yaptığınız görevler karşılığında size işte günlük, görev dizisi vesaire var. Buradan bedava krediler toplayabilirsiniz. Kredi kazanacağız. Mevzu bu. Bak 9 kredi daha geldi. 609 kredimiz oldu. Şimdi ana sayfamıza bir gelelim. Şu videoyu çok merak ediyorum. Aşırı güzel oldu gibi video ama bakalım nasıl olacak. He, video oluştur 100 diyor. Tamam okey. Ben şu hangi sahneyi yapsak? Şunu yapalım. Çok şey duruyor şu an. İyi duruyor. Daha sonra arkadaşlar fiyatlandırma kısmına bakalım. Burası önemli çünkü. Abonelikler bildiğiniz gibi klasik kredili ve abonelik kısmı olarak ilerliyor. Onda da yıllık %19 indirimi var. Aylıkta seçeneklerimiz var. Aylık 9 dolar. Suno'da da arkadaşlar bu 400 liraya geliyor. Aynı fiyat. Ama burada tabii ki benim verdiğim linkten üye olursanız hem ben daha çok kazanırım hem de bu tarzda siteleri incelemiş oluruz. Burada önemli olan kısım şu arkadaşlar. Burada yaptığınız bütün müziklerin telifi size ait oluyor. Bunun en güzel kısmı bu. Yani şarkınızı alıp istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Tamamen size ait. Şöyle ana sayfayı biraz daha inceleyelim arkadaşlar. Mesela şu şarkının gelelim abi. Neler varmış yaratma kısmında. Şarkı sözlerini değiştir vesaire. Yeniden kullanım dediğiniz zaman şuraya size tekrar atıyor. Yazdığınız stili vesaire hepsini tekrar atıyor. Buradan değişiklik yapabiliyorsunuz. Tekrar oluşturabiliyorsunuz. Saplar atın kısmında da kanallarını ayırıyor. Yani sesle müziği birbirine ayırıyor. Hemen ona da bir bakalım. Şarkımız çıkarılıyor. Okey. Bekleyelim. Sponsorluk videoları çok zor. O köklerini üstte dursun. Biz klibimize bakalım. Bu arada doğal olarak yaptıkları videolar biraz yavaş, biraz zaman alıyor. Burada da gördüğünüz gibi. Ve her biri 100 kredi. Hani pahalı mı ucuz mu artık onu siz deneye deneye göreceksiniz yani. Şurada göstermek istediğim başka özellikler de var. Enstrümantal ekle. En sevdiğim. Mevcut şarkı sözlerini değiştirmek ister misiniz? Hayır dedik. He, güzel okey. Enstrümantal ekle dedik. Sonra buradan tekrar geldi buraya sözler. Vokal. Bir de vokal oluşturalım bakalım ne olacak. Hepsini oluşturalım abi. Bedava kredi vermişler. Yeniden kullanın dedi. Tamam. Yeniden kullansın. Kaç kredi? Oo 170 kredimiz kaldı. Ha, buradaki en zevkli kısım kendi kaydınızı aldığınız kısım. Evet, kayıt başladı. Gayet başarılı. Gayet başarılı. Bir şu video kısmını çok merak ediyorum ama hepsini yapmaya paramız yetmeyecek. Ha, videoyu oluşturdu. Okey. Anladım. Görüntü oluşturuyor. Görüntüden sonra da video oluşturuyor. Güzel. Bak mesela burada Google VO'yu kullanıyor belli ki. Tipim çok değişiyor. Aşırı değişiyor. Bak bunu sevmedim mesela. Burada daha farklıyım. Burada bambaşka. Bu kim abi? Bu kim bu? Bir tek üstündeki tişörtü rengini tutturabilmişler. Yani burası biraz daha geliştirilebilir diye düşünüyorum. Bunların kullandıkları zaten Google VO. Yani burada biraz sınıfta kalmış gibi gözüküyor ama genel olarak güzel. Arkadaşlar dediğim gibi bu yapay zeka Suno'nun bir tık aynısı. Arayüzü bile benziyor. Az önce yaptığım müzikleri tek bir yapay zeka aracıyla yaptım. Bu site size hiçbir bilginiz olmadan size sıfırdan şarkı yaratabiliyor. Vokal bilmem, söz nasıl yazılır hiçbir fikrim yok. Ama hepsini tek tuşla bir yere yazarak gördük. İyi yönleri ve kötü yönleri olarak şunları söyleyeceğim size. Görüntü oluşturma kısmı çok kötü. Ama tabii ki gelişecektir. Hani kendinize bir klip oluşturmak istiyorsanız çok yüksek bir beklentiniz olmasın. Ama şarkı sözlerini işte enstrümantalleri ayırma, işte kütüphane ayırma, işte söz yazma, kendinize göre bir stil belirleme vesaire bunları güzel işlemişler. Zaten Suno'nun aynısı dediğim gibi. Arayüzü aynı, fiyatlarına kadar neredeyse aynı. Bu yapay zekayı kullanmak için aşağıdaki linkten benim linkimi kullanarak oradan üye olabilirsiniz. Her zaman dürüstlüğe önem verdiğimi söylemişimdir. Sponsor da olsalar kardeşim iyiye iyi, kötüye kötü demek zorundayım. Çünkü burada onlardan para aldığım kadar siz de düşünmek zorundayım. Genel olarak güzel. Zaten Suno ile ilgili de daha önce bir video yapmıştım. Burada mevzu İngilizce
odaklı bir site olduğu için öncelikle kelimeleri telaffuzlarda bazen sıkıntı çıkartabiliyor. O yüzden yazarken mesela okunuşuyla yazmanız daha mantıklı olabilir. Bu aklınızda kalsın. Parantez işlerine vesaire onlara dikkat edin. Daha da güncellenecektir diye düşünüyorum. Fiyatları normal, uygun, arayüzü basit, kullanılabilir. Belki Türkçe dil desteği gelebilir bizim için. Onu da yazdım. Onun haricinde burada önemli olan nokta şu arkadaşlar. Buradaki yaptığınız müziklerin bütün telifleri size ait. Oradaki prompt kısmına sadece işte ses, vokal olsun, işte sadece beat olsun, sadece müzik olsun derseniz bunları YouTube videolarınızda kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde bunlardan telif yemezsiniz. Ve bunlardaki bütün ticari kullanım amaçları size ait. İşte iki şarkıyı birleştirip şarkı yapabiliyorsunuz. Mükemmel bir özellik. Ama eksik gördüğüm yanlar da var. İşte klipleri yapması biraz uzun sürüyor. Görüntü işte yüzümü tam koruyamıyor. Ama bu fiyata güzel, çok güzel bir araç. Eğer müzik üretiyorsanız, işte Spotify'a vesaire şarkı yapmak, oradan yürümek istiyorsanız, dediğim gibi Sagopa Kajmer de yapıyor bunu. Tabii o Sago ama olsun yani, yapıyor sonuçta. Bu aracı kesinlikle denemelisiniz. Sponsorum diye demiyorum kardeşim. Ben beğendim, tavsiye ederim kardeşim. Size de inşallah bir güzel müzikler yapma fırsatınız olur. Özellikle bir ara işte Manifest'in aynı şekilde Level C5'in işte 90'lar tarzındaki bilmem ne bu şekilde videoları çok fazla çıktı. Çok fazla oradan kazananlar oldu. Orada kendi stilinizi belirleyebilirsiniz. Ben 1950'li yılların müziğinden yapacağım derseniz işte o telifsiz olan müzikleri bulup onların isimlerini de kullanarak YouTube'da videolar yükleyebilirsiniz. Hemen hemen sözler aynı kalacak. Sözler aynı kalacak, müzik değişecek. O yüzden telifle ilgili herhangi bir sorunuz olmaz. Tekrar eden içerikle ilgili bir sorunuz olmaz. Bakalım, başarılar dilerim. Benden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.